Selamlar sevgiler, kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle 30 dakikada 4 meze serisinin ikincisini çekiyorum. Birincisini çekerken de söylemiştim. Tarifleri seçerken zorlanmıştım. Aklımın kaldığı tarifler olmuştu. Bunlar o tarifler. İnşallah bu da birincisi gibi çok sevilir. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilsen abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etme lütfen. Unutma ki tek ödülüm sensin. Birinci tarifim mütebbel. Mütebbel için patlıcanları közlüyorum. Ben elektrikli ocakta daha lezzetli buluyorum közlemeyi. Sen istersen közmatikte veya fırında da közleyebilirsin. Veya eğer mahallenizde fırın varsa mahallenin fırınına da verebilirsin. Ben elektrikli ocakta 2 dakikada pıt 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 hallettim bu işi ve çok da güzel köz tadı geliyor. Güzel oluyor, patlıcanı kızartarak yapıyor. 3 tane patlıcanı, biraz böyle etli ve kalın patlıcanı közledim. Tabağa koydum. Tabağa poşete geçirdim. Bir 10 dakika böyle beklettim. Hemen soyulması sağlanıyor böylece. Daha sonra doğrayacağım ve üzerine bir bardağın tersiyle biraz ezme işlemi yapacağım. Çünkü bu tür şeyler ezilince içine tahini ve lezzetleri daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. Patlıcanlarımı tabağa aldım. Üzerine geri kalan malzemeleri ekleyeceğim. Şöyle güzelce karıştıracağım ve diğer mezeleri yapıncaya kadar buzdolabında beklemesi uygundur. Daha lezzetlenir ve birbirine daha güzel geçer. Benim yaptığım gibi sıralamayı sıralarsan daha rahat edersin ve en baştan en sona doğru gidersen her şeyi tam kıvamında yemiş olursun. Bu da aklında bulunsun. Eğer dördünü de yapacaksan sıralamaya göre yapabilirsin. 2 diş sarımsağı güzelce ezeceğim. Sen istersen sarımsak eziciden de geçirebilirsin, rendeleyebilirsin. Nasıl istersen ağzına gelsin. İstemiyorsan mutlaka iyice püre haline gelmesini sağla. 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı tahin, tuz, yarım veya 1 limon. Ekşilik sevme derecene göre değişebilir. İstersen yarım limonu sık, tadına bak. Hoşuna giderse böyle kalsın. Hoşuna gitmezse yarım limon daha eklersin. Çünkü damak zevki çok değişir. Tahinimi ekledim ve biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı çok fazla eklemedim. Çünkü zaten üzerine ekleyeceğim için ekstra yağlı olsun istemedim. Şöyle çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağımı ekledim. Güzelce karıştırdım. Tuz ekledim. Başka herhangi bir baharat eklemedim. Bu aşamada tadına bak. Limonu ve tuzu tam olsun. Çünkü bu kadar uğraştıktan sonra lezzeti ve kıvamı yerinde olsun isteriz. Servis tabağına alıyorum. Üzerini ben sumak ve toz biberle süsleyeceğim. Sen istersen sadece toz biber veya sumakla süsleyebilirsin veya süslemeyebilirsin ama bu görüntü çok güzel oluyor. Çok da şık duruyor bence sofrada. Şöyle ortasına bir havuz açtım. Havuzun içine zeytinyağı ekleyeceğim ve çatalımı zeytinyağına batırıp üzerine çatal izleri vereceğim. Her seferinde çatalımı yağın içine batırdığım için de yağım sumakla ve toz biberli olacak. Ekstra lezzet kazanmış olacak yağımda. Mütebbelimiz hazır. Buzdolabında bizi diğerleri hazırlanana kadar bekleyebilir.
İkinci tarifim humus. Humus için nohut unu kullanacağım. Ön hazırlık gerektirmediği ve robot kullanmak zorunluluğu olmadığı için. Sen istersen normal nohutla da yapabilirsin. 1 su bardağı nohut ununu tavada 2-3 dakika şöyle bir çevirdim. Bu işlem kesinlikle çok gerekli, yoksa çiğ tadı gelebilir. Üzerine tuz ekleyeceğim ve 1 su bardağı da su ekleyeceğim. Ilık su. Daha sonra kenara alacağım. Üzerine süslemeleri için olan sebzeleri doğrayana kadar bekleteceğim ki içine iyice suyunu çeksin. Üzerini domates ve maydanozla süsleyeceğim. Domatesin etli olan kısmını doğrayacağım. Tam ortadaki çekirdek yataklı ve sulu kısmı eklemeyeceğim ki humusumuzun lezzetini ve kıvamını bozmasın. Nohutum dinlendi. Şimdi üzerine geri kalan malzemeleri ekleyeceğim. Bunları da dediğim gibi her şey sana bağlı. Ben sadece sana ana baz tarifi veriyorum. Sen daha tuzlu seviyorsan, daha ekşi seviyorsan, daha yağlı seviyorsan senin tarifin, senin evin, senin kararın. İstediğin kadar ekleyebilirsin veya eklemeyebilirsin. 1 çay bardağı tahin, 1 limon suyu, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, tuz. Tuzu az önce nohutu suyunu eklerken de eklemiştim ama bu esnada mutlaka tadına bak. Eğer gerekiyorsa biraz daha ekleyebilirsin. 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim ve iyice karıştırdım. Bu esnada biraz sulu gibi görünebilir ama bekledikçe kendine gelir ve kıvamını bulur. Tam birebir ölçüde yapabilirsin. Ben tam birebir ölçüde yaptım. Yani 1 su bardağı nohut unuysa 1 su bardağı da su ekledim. Sen daha az ekleyip öyle kıvamını da bulabilirsin ama tam olarak bu şekilde iyi oldu. Humusun da ortasına küçük bir havuz açtım. İçine zeytinyağı ekledim ve birazcık da üzerine ekledim. Daha sonra doğradığım domatesleri ortasına koydum. Üzerinde maydanozla süsledim. Humusum da bu kadar. O da buzdolabında ben diğerlerini yapıncaya kadar bekleyebilir. Üçüncü tarifimiz atom. Atom için bir dolu çorba kasesi, büyük çorba kasesi kadar süzme yoğurt, 2 kaşık mayonez, tuz ve 2 diş de sarımsak güzelce çırptım. Daha sonra servis tabağına alacağım. Üzeri için
4-5 tane veya dilediğin kadar biberi sıcak suda beklettim ben bir yarım saat. Sıcağa yakın, hatta kaynar da olabilir. Biberi üzerine su ekledim. Daha sonra yarım saat kadar beklettim. Bekledikten sonra içindeki çekirdekleri aldım. Makasla kestim ben. Bıçakla kesmesi biraz zor oluyor. Çekirdekleri aldıktan sonra tavaya, az ısınmış tavaya, çok fazla ısıtırsanız yanabilir. Tavaya alıyorum. Şöyle bir çeviriyorum kısık ateşte. Daha sonra üzerine tereyağını ve toz biberini ekliyorum. Eğer hala sofran hazır değilse ve yemeğe daha çok varsa bu işlemi yapma. Çünkü tereyağı eklediğimiz için ve buzdolabında beklemesi gerektiği için yoğurdun ekşimemesi için tereyağı donabilir, istediğin görüntü olmayabilir. İstersen biberini hazırla, yoğurdunu dolapta bekle. Servis esnasında birazcık ısıtıp atomu üzerine ekleyebilirsin. Ama önceden hazırlarsan istediğin sonucu elde etmeyebilirsin. Dördüncü ve son tarifim Mersin patatesi. Mersin patatesi için dilediğin miktarda patatesi ince ince yuvarlak şekilde doğruyorsun. Daha sonra bir kaba alıp üzerine su ekliyorsun. 1-5 dakika kadar böyle bekletip daha sonra süzüp pamuklu bir bezle güzelce suyunu alıyoruz. Ve yağın içine azar azar ekleyip kızartıyoruz. Patatesler kızarırken de sosunu hazırlayalım. Sosu için birkaç dal maydanozu doğrayabildiğimiz kadar incecik incecik doğrayalım. 2 diş sarımsak, yarım limon, istersen bir limon da olabilir ekşi seviyorsan. 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığından biraz fazla tuz ve ben kajun baharatı çok severim. Kajun baharatını da patatese çok yakıştırır. 1 çay kaşığı da kajun ekledim. Eğer yoksa kullanmak zorunda değilsin. Daha sonra bunların hepsini karıştırdım güzelce ve patatesimi, kızarmış güzelce patatesimi üzerine ekledim. Ama bu işlemi yaptıktan hemen sonra sofraya getirmen gerekiyor. O yüzden sosla birleştirme kısmını yine sona bırakabilirsin. Ben bazen patatesi kızartıp kenarda bekletiyorum. Sosumu da hazırlıyorum. Tam servis esnasından önce yağı biraz daha ısıtıp içine atıyorum. Şöyle bir kıtırdattıktan sonra sosunu içine ekleyip öyle sofraya getiriyorum. Hem kızartma işlemini beklememiş oluyorum hem de etraf kirlenmiyor patates kızartması yapar gibi. Sadece yağın içinde kıtırdatma işlemini yapıyorum. Genelde patatesler daha kıtır olsun diye ikinci kızartma işlemi uygulanır zaten. Sen de istersen bu işlemi deneyebilirsin.
Dördüncü ve son tarifim de hazır ve hepsini güzelce bir seyre çıkaracağım. Videomu buraya kadar izlediysen lütfen, eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı, videomu beğenmeyi ve herhangi bir şey düşünüyorsan veya güzel bir şeyler söylemek istiyorsan söyle. Çünkü ben bunları yaptığında çok mutlu olacağım. Bütün mezelerim karşında. Hangisini en çok beğendiysen veya deneyeceksen aşağıya yorum olarak yaz lütfen. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.